Kanalıma ve mutfağıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere kocaman, kabaran, yumuşacık bir kek tarifim var. Bu kekimizin yapımı oldukça basit. Ayrıca çok güzel kabarıyor. Kekimizi yapmaya başlarken öncelikle 5 adet büyük boy oda sıcaklığındaki yumurta ve 1,5 su bardağı toz şekeri derince bir kaba alalım. Mikserimizin yüksek devirinde yumurta ve şekeri çırpalım. Korkmayın, kekte hiçbir şekilde yumurta kokusu olmuyor. Bunun için de yumurta ve şekeri biraz fazla çırpmanız gerekiyor. 5-6 dakika kadar yüksek devirde çırparsanız hiçbir şekilde koku oluşmaz. Bu şekilde krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam ediyoruz. Evet, yumurta ve şekeri güzelce çırptık. Şimdi diğer malzemeleri ilave etmeye geçiyorum. 1 paket vanilya, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt veya krema. Krema kullanırsanız kekiniz daha böyle yumuşacık, pamuk gibi bir kek olur. O yüzden ben krema koyuyorum. Siz süt de koyabilirsiniz. 200 mililitre yani 1 su bardağı krema kullandım. Yani 1 paket oluyor. Bunları da tekrardan mikserle çırpıyorum. Püf noktalarına dikkat ettiğinizde kekiniz gerçekten çok güzel kabarır. Tüm kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yumurta ve şekeri ilk başta çok güzel çırpmanız gerekiyor. Bunlara dikkat ederseniz zaten kekimiz oldukça güzel olur. İki buçuk su bardağı un ilave ediyorum. Üzerine 1 paket de kabartma tozu. Boza kıvamına gelene kadar tekrardan çırpıyorum. Bu arada tarifimi beğendiyseniz videomu beğenip yorum yapmayı, aynı zamanda hala bana abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Bildirim zilini açarak videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet, kekimiz bu şekilde hazır. Tercihen bir avuç iri kıyılmış fındık ilave ediyorum. Ceviz de ilave edebilirsiniz. Ben fındık kullandım. Gerçekten çok güzel bir aroma veriyor. Bir de iri kıyım yaptığınızda gerçekten çok güzel oluyor. Bu şekilde normal bir çırpıcıyla karıştırabilirsiniz. Evet, kek harcımız hazır. Bunu bir kenara alabiliriz. Evet, kekimiz gerçekten çok kabardığı için bu şekilde derin ve büyük bir kek kalıbı tercih etmenizi öneririm. Görüyorsunuz, bayağı derin bir kek kalıbı ve büyük. Kekimiz zaten kalıbımız granit, yani kalıptan kolay çıkıyor ama yine de yumuşak bir yağla, ben margarinle yapıyorum. Yine oda sıcaklığında az miktarda margarini kalıbımın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Her yerine sürdüğümüzde kekimiz daha güzel kalıptan çıkacaktır. Evet, bu şekilde her yerini yağladım. Özellikle bu ortadaki borusunu.
Şimdi bir de her yerine gelecek şekilde un serpiyorum. Evet, bu şekilde kalıbımızı da anlattıktan sonra kek harcımızın yarısından biraz fazlasını kalıbımıza döküyoruz. Bu şekilde kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Evet, şimdi kakaolu kısmı yapmaya geçiyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kakao ve kakaolu hamuru açmak için 3-4 yemek kaşığı kadar süt ilave ediyorum ve bunu çırpıyorum. Evet, bu şekilde kakaolu harcımızı da tamamlamış olduk. Şimdi sade kek harcımızın üzerine kakaoluyu da döküyoruz. Bu şekilde kıvamları gerçekten çok güzel oldu. Gerçekten harika bir kek. Siz de dediğim gibi püf noktalarına dikkat ederek kekinizi rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Kekimizi önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında yaklaşık 1 saat kadar pişirelim. İlk 40 dakika fırının kapağını kesinlikle açmayalım. Yoksa kekimiz sönebilir. 40 dakika sonunda kürdanla delerek kekinizin olup olmadığına bakabilirsiniz. Bu şekilde evet, kekimi pişti. Yaklaşık 1 saat pişti. Gerçekten çok güzel kabardı. Evet, bu şekilde kekimi kalıptan çıkardım. Aşırı güzel kabardı. Gerçekten mis kokusuyla tüm evi de sardı. Hiçbir şekilde yumurta kokmuyor. İçiniz rahat olabilir. Ama dediğim gibi yumurta ve şekeri biraz fazla çırpmanız gerekiyor. Bu keke çocuklarınız, misafirleriniz, eşiniz gerçekten bayılacak. Denemeyi lütfen unutmayın. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.